Tekrar merhaba. Geçen bölümde Norveç'in en güney bölümü Lindesnes deniz fenerine gitmiştik. Buradaki bölümde Norveç otoban ve feribot kullanımı ile ilişkin bilgi paylaşacağımı ifade etmiştim. Bununla ilgili bir video hazırladım. Umarım gidecek olanlara da yardımcı olur. Daha önce Türkiye'den, Ankara'dan Norveç'e kadar olan Avrupa'daki otoban kullanımları ile ilişkin daha önce detaylı bir bilgi paylaşmıştık. Şöyle rotamızı kısaca bir hatırlayalım. Yabancı bir ülkede araç kullanmak her daim streslidir. Hele buna bir de büyük bir araç, yani karavan gibi bir araç kullandığınız zaman daha farklı oluyor. Ayrıca buradaki ücretli yollar, otobanlar, feribotlar, tüneller, köprüler, bunlar ücretli oldukları takdirde bunların ödemesi ve ceza yemeden buralardan kullanmak tabii ki bir araştırma gerekiyor. Ben de Norveç ile ilgili detaylı bir bilgi araştırması yaparak yolculuğumuza o şekilde hazırlanmıştık. Karavanlar malum 3500 kilogram altı ve 3500 kilogram üstü olarak ayrılmakta. Ama Norveç'te normal otomobil standardında, otomobil statüsünde geçtikleri için 3506 araçlar tarifesine tabi. Burada ikiye ayırdık. Ücretli yollar, tüneller ve feribot. Bunlarla ilgili detaylı bilgileri örnekleriyle ve kendi yaşadığımız tecrübeyle sizinle paylaşacağız. Biz ücretli yollar ve feribotta sarıyla highlight edilmiş seçenekleri kullandık. Norveç'te otoyolları, ücretli yolları ve feribotları kullanımı ile ilgili Autopass Norway adı altında bir web sitesinde bütün detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bütün Norveç'teki otoban, ücretli yollar ve feribotlar otomatik, yani manuel olarak bir gişeden geçerken ödeme yapmıyorsunuz. Otomatikman plakanıza kayıtlı. Onun için plakanızı kaydetmeniz gerekiyor. Buradaki kritik bir detay, fiziksel tak, yani bizim OGS gibi bir şeye almak istiyorsanız yaklaşık 1,5 ay öncesinden başvurmanız gerekiyor. Bunun gelmesi biraz zaman alıyor. Bizim de Türkiye'den ayrıldıktan sonra geldiğini, birkaç gün sonra geldiğini öğrendik. Fakat çok da bir anlam ifade etmedi. Eğer ticari araç olarak, yani karavan değil, ticari araç kullanıyorsanız 3,5 ton üstündeyse aracınızda bunun muhakkak o fiziksel takla yolculuk yapması gerekiyor. Aksi takdirde cezalı duruma düşülüyor. Norveç'teki bütün yabancı plakalı araçlar otoban ya da ücretli yolları, feribotlar kullandıkları takdirde ücret ödemek zorundalar. Bunun iki tane kayıt ettirmek için iki tane yöntem var. Birisi bir kullanıcı sözleşmesi imzalayarak ya da direkt EPAS web sitesinden kaydedilerek aracınızı kaydettirebiliyorsunuz. Başta belirttiğim gibi Norveç'te karavanlar azami yüklü ağırlıklarına bakılmaksızın M1 kategorisinde ve normal araç statüsünde değerlendiriliyor. Ücretlendirme de buna göre yapılmakta. Bu otomatik sisteme kayıt olabilmesi için servis sağlayıcı firmalar var. Autopass Norway'in, yani devlet idaresinin bunları yetkilendirmesi sonucunda bu firmalarla online üzerinden, yani web internet üzerinden bir agreement, sözleşme imzalıyorsunuz. İmzalama değil de sözleşme yapıyorsunuz. Araç kaydı yaptıktan sonra geçişleriniz otomatikman burada görebiliyorsunuz. Bununla ilgili detayları da vereceğim zaten. Ayrıca ePass24 web sitesinden aracınızı kaydederek kredi kartıyla da ödeme yapabilirsiniz. Fakat burada herhangi bir indirim söz konusu değil.
servis sağlayıcı olarak Flyty şirketini seçtik. Burada araç kaydetmesi, faturaların görüntülenmesi, geçişlerin görüntülenmesi gayet kolaydı. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Zaten otomatikman aracınızı bu firmalardan birisine kaydettiğiniz zaman ücretli geçişlerde %20 indirim alıyorsunuz. Feribotlarda da %10. Bu şirketlerden farklılık arz edilen nokta şu. Mesela Flyty her ay geçiş yapsanız da yapmasanız da 5 Norveç kronu almakta. Yaklaşık 12,5 lira. Yani dolayısıyla sözleşmeniz bittiği zaman ya da Norveç'teki seyahatiniz bittiği zaman otomatikman bunu kapatmanız gerekiyor. Yoksa almaya devam edecektir. Aracınızı kaydetmek kolay. Aslında buradaki sistem banka hesap numarasıyla entegre bir şekilde çalışıyor. Ama sizin Norveç'te banka hesabınız olmadığı için bunu e-posta aracılığıyla yapabiliyorsunuz. Burada herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ayrıca Bilista diye bir uygulama var fakat bu bizde çalışmıyor. Bu siteye girdiğiniz zaman yeni aracınızı ya da araç arasında transfer de yapabiliyorsunuz. Faturalarınızı görebiliyorsunuz. Yaptığınız sözleşmenin içeriğini görebiliyorsunuz. Ayrıca her ay yaptığınız geçişler liste halinde sunulmakta. Aylık olarak da faturalandırılıyor. Norveç'teki toplam ücretli yol, feribot ve tünel kullanım ücretimiz yaklaşık 1800 Norveç kronu. Norveç'te araç kullanmak, karavan kullanmak gayet keyifli. Fakat coğrafi olarak bazı yerlerde yollar çok sıkıntı yaratabiliyor. Tek şeride düşüyor. Ufak ufak cepler var. Bu ceplerde karşılıklı olarak yol önceliği tanınabiliyor. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Fakat ücretli yol ve feribot kullanmadan Nordkapp'a gidilmesi çok mümkün değil. Dolayısıyla gitmeden sizin de kaydettirmeniz, aracınızı, karavanınızı kaydettirmeniz de şiddetle tavsiye ederiz. Verdiğiniz paranın da hakkını fazlasıyla alırsınız. Özellikle feribot kullanımı gayet ekonomik de oluyor aslında. Çünkü bir fiyordun etrafını dolaşmak ya da yukarı çıkıp aşağıya inmekten ziyade 5 dakikada 10 dakikada fiyordun karşı tarafına geçmek feribotla gayet mümkün. Biz yolculuğumuz boyunca 5 defa feribot kullandık. Bu feribotlardan bir tanesi ücretsizdi. Bununla ilgili ileriki zamanda bilgi vereceğim. Norveç'te ayrıca dikkatimizi çeken yol kenarında özellikle yukarıki platolarda, yaylalarda ya da bu fiyortların en üst tepelerinde sahipsiz demeyelim de başıboş birçok koyun mevcut ve çok sevimliler. Yani yolun kenarında hep sizinle beraber sanki size eşlik ediyorlarmış gibi her yerde çıkıyorlar. Ayrıca yukarılara doğru Nordkapp'a yaklaştığınız takdirde renk eğikleriyle de karşılaşıyorsunuz. Bununla ilgili zaten birçok tabela var. Bizim ülkemizde şöyle bir şey olabilir. Karşı taraftan bir araç selektör yaptığı takdirde bilirsiniz ki ileride radar var, polis var, çevirme var. Ama Norveç'te eğer size birisi selektör yapıyorsa ileride ya da göremeyeceğiniz bir alanda işte rengi iyi olabilir, koyunlar olabilir. Yani dikkatli olmanızı tavsiye eder nitelikte sizi uyarıyorlar. Siz de böyle bir şey görürseniz karşıdan gelen araçlara selektör yaparak onları uyarabilirsiniz. Temmuz'un başı olmasına rağmen bu yüksekliklerde halen kar mevcut. Hava biraz da buralarda serin ama gayet keyifli yollar. Biz çok
memnun kaldık. Motosikletler, karavanlar. Yani normal araçlardan daha çok motosiklet ve karavan görmeniz muhtemel. İnsanlar tabii buralara bu aylarda gelebildikleri için yoğunluk oluyor. Muhtemelen bu yollar kışın kapalı olur. Çünkü bazı yerlerde yolu devam ettiğiniz takdirde bariyerli, bayağı yolu kapatabilecek şekilde engeller var. Anladığımız kadarıyla belli bir aydan sonra yol otomatikman kapatılıyor. Dolayısıyla geçiş yok. Daha önceki videolarımızda belirtmiştik. Eğer karavanla ya da araçla Norveç'in ziyaret edecekseniz ve Norveç'in kuzeyine çıkacaksanız Trafik Vekvessen adlı bir uygulama var. Bunu muhakkak internetinizde varsa gideceğiniz rotayı önceden incelemeniz gerekiyor. Dolayısıyla sorunsuz bir şekilde gidebilirsiniz. Buradaki güzellik şöyle, gideceğiniz yerdeki yolun kapalı olup olmaması, herhangi bir tehlikeli durum olup olmamasına göre sizi uyarıyor. Dolayısıyla o kadar yükseğe çıkıp yolun kapalı olduğunu tekrar geri dönmeniz gerekmez. Gitmeden bunu öğrenmiş olursunuz. Farklı bir yol alternatifiyle gideceğiniz yere varabilirsiniz. Bizim de başımıza geldi. Bunu videolarımızda anlatmıştık. Yol hakkında ufak bir bilgi vereyim. Bu yol Lissabon Fiyordu'na gidiyor. Bu yol boyunca Norveç'te ünlü bir kaya, yuvarlak kaya. İki tepe arasında yaklaşık 1000 metre yükseklikte Kijerak diye geçiyor kayalığın ismi. Buraya da uğrayacağız. Takip bölümlerde bu bölümü izlemenizi tavsiye ederiz.
Norveç'te diğer bir husus da tüneller. Norveç'te gideceğimiz yani güneyinden kuzeyine yaklaşık 2500 kilometre, 3000 kilometre yol kat ettik. O kadar çok tünelden geçtik ki yani tünellerin neredeyse çoğu çok uzundu. 10 kilometrelik belki onlarca tünelden geçtik. Tünellerde bazen yol çalışması olduğu zaman tünelin girişinde bekletiyorlar ve sırayla yani karşı taraftan ve bu taraftan 10 dakika 15 dakikada bir bekleterek sizi içeri alıp önünüzde bir eskortla tüneli geçmeniz sağlanıyor. Tüneller o kadar çok ki ve değişik bir sistemleri var. Bunu pek anlayamadık ama hani normal düz girerseniz dağda bile çoğu yerde belki de nehirin altından ya da suların denizin altından geçtiği için ya da fiyortun altından geçtiği için bayağı bir aşağıya inip tekrar yukarı çıktığımız birçok tünel oldu. Bu da herhalde Norveç'in yapısından kaynaklanıyor, coğrafya yapısından kaynaklanıyor. Yani tünellerde genelde düz gitmiyorsunuz ya yukarı çıkıyorsunuz ya da çok derin aşağı inip tekrar yukarı çıkıyorsunuz. Herhalde deniz seviyesinin altına inmek gerektiği için olabilir. Malum en büyük tünellerden bir tanesi de Norveç'te 25 kilometre. Bu tünelde yaklaşık bizim 15 dakikamızı aldı. Bir tarafına girip öteki tarafına çıkmak. Gayet keyifliydi. Bununla ilgili zaten o bölüm geldiği zaman detaylı bilgi veririm. Norveç'te diğer güzel bir husus da özellikle kuzey bölgelerde yolunuza böyle renginlikleri çıkabiliyor. Tabii gece araç kullanmak ya da gündüz araç kullanmakta dikkat etmek gerekebilir. Biraz da Norveç yollarını tekrar beraber seyredelim. Norveç'te de radar kontrolü yapılmakta. Buna birkaç defa denk geldik. Fakat araçla değil, bildiğiniz çalıların arasında bir polis elinde cihazla radar kontrolü, hız kontrolü yapıyor. Bizim zaten aracımız karavan olduğu için hız limitlerine uyduk. Çok da fazla hızlı gitme şansımız olmadığı için bu yollarda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Genelde yol tek şeride düştüğü zaman mobil trafik lambalarıyla geçiş sağlanıyor.
Yani kırmızıda bekliyorsunuz. Yeşil yandığı zaman sizin şerit akıyor. Aynı zamanda karşı tarafta da buna benzer bir sistem var. Dolayısıyla trafik akışında herhangi bir sıkıntı yok. Autopass üzerinden yaptığınız sözleşme haricinde ücretli yollar da var. Bunlar genelde özel mülkiyete ait veya yüksek kesimlerde PES geçiş dediğimiz noktalarda belli dönemlerde açılan ve yüksek kesimlerin olduğu yerlerde ödeme yapabiliyorsunuz. Buralar kredi kartıyla oluyor. Özel mülkiyet alanlarında nakitle yapılan ödemelerde gördük. Biz bir tanesine denk geldik. Buradan geçiş ücreti 100 Norveç kronuydu. Yaklaşık 250-300 lira diyebiliriz. Fiyortları geçmenin bir diğer yolu da bu sonradan yapılmış köprüler. Geçmek kolay. Bir dakikada karşı tarafa geçiyorsunuz. Bu koyunlar yavrularıyla beraber yolda her an karşınıza çıkabilir. Muhakkak sahiplidirler ama bizim gördüğümüz kadarıyla havanın da geç kararması nedeniyle bunlar bırakılıp herhalde kışa doğru tekrar toplanıyor. Yani dolayısıyla ekmek elden su gölden dediğimiz yaşam biçimini burada kendileri sağlamışlar. Çiftçiler için de besiciler için de herhangi bir ekstra maliyetleri yok. Gayet herkes memnun. Şimdi feribot kullanımı ve ücretlendirilmesiyle ilgili biraz bilgi paylaşalım. Dört farklı ödeme yöntemi var. Biz zaten Autopass üzerinden sarıyla belirttiğimiz seçeneği yaptığımız için otomatikman %10 indirim elde ediyoruz. Fakat kredi kartı ödeme imkanı yok. Dolayısıyla Swift yapmak gerekiyor. Burada detaylı bir husus var. Eğer Autopass üzerinden yaptığınız sözleşmeyi Autopass Ferry üzerinden de eşleştirdiğiniz takdirde ve ayrıca
300 avro depozito ödediğinizde feribotlar %50 indirime geliyor. Herhangi bir bakiyeniz kaldığı zaman geri alabiliyorsunuz. Diğer bir ödenekte ödeme şeklinde Fairpay. Burada herhangi bir fatura gönderimi yok. E-posta ile geliyor. Burada da herhangi bir indirim yok. Diğer bir hususta feribotta kredi kartıyla ödenebildiği yönünde sitede bilgi var. Ama burada da herhangi bir indirim ve fatura verilmiyor. Biz Norveç'in güneyinden Nordkapp'a kadar yaklaşık 2500 kilometre yol yaptık. Bu süreçte 5 defa feribot kullandık. Bunun bir tanesi ve en uzun olan ücretsizdi. Lofoten Island'a geçerken. Norveç'te turizmin canlanması maksadıyla bazı feribot seferleri devlet tarafından karşılanmakta. Bununla ilgili Autopass Ferge Norway sitesinden detaylı bilgi edinebilirsiniz. Biz gitmeden Google Map üzerinden bu ücretsiz olan feribot seferlerini işaretlemiştik. Yolumuzda denk gelirse ve yaptığımız kilometre hesabına göre uygun olduğu takdirde bunları kullandık. Özellikle Lofoten Island'a giderken oradaki feribot ve karavanlar için feribot ücretleri pahalı olduğu için bizim kullandığımız rotayı tavsiye ederiz. Karavanlar 6 metreye kadar 6, 8 ve 8-10 metre ve 10 metre üzerinde olarak kategorilendiriliyor fiyatlandırma açısından. Bizim karavanımız 6.99 yani 7 metre olduğu için biz 6 ve 8 metre arasındaki fiyatlandırmadan ücret ödedik. Lofoten Island'a giderken Skutvik ve Slorvar arasındaki feribot hattını kullandık. Bu feribot hattı yaklaşık 2 saat sürüyor ve ücretsiz. Bodo arasındaki Bodo'dan Lofoten Island'a giden feribot karavanlar için oldukça pahalıydı. Tercih sizin. Biz bu yönde kullandık. Tabii Lofoten Island'ın en başına kadar gitmedik ama oraları da şöyle bir tur atmış olduk. İleriki dönemlerde onunla ilgili bölümleri de yayınlayacağız. Faturaları aylık olarak ödüyorsunuz. Son ödeme tarihlerini geçirmemenizi tavsiye ederim. Biz ilk önce bankayla ödemeye çalıştık fakat bir sıkıntı oldu. Hep iki geri geldi. Dolayısıyla daha sonra ödeme sistemini değiştirdik. Biz Wise para gönderim sistemiyle çok kolay ödedik ve ücretleri de gayet makuldü. Bankalarda 500-600 lira için 400 lira Swift ücreti istenirken burada 30-40-50 lira bir ücret talep ediliyordu. Bu da gayet makul. Biz bu yöntemi seçtik. Gelecek bölümde Stavanger'de görüşmek dileğiyle.